Şimdi Vardar Nehri'nin üzerindeyim. Tam bulunduğum yer Taşköprü. Arkamdaki de opera binası. Daha arkamda da bakın şurada uzakta Büyük İskender'in babası 2. Filip. Karşılıklı birbirlerini selamlıyorlar. Tarihi Taşköprü'nün üzerindeyim. Arkamda da şöyle bakın. Evet, şurada da Büyük İskender'in atıyla özdeşleşmiş Büyük İskender. Antik çağın kralı. Zamanın gelmiş geçmiş en büyük 5 komutanından birisi. Büyük İskender'in heykeli. İskender'den kısaca bahsetmek istersek bunun bir gözü mavi, bir gözü kahverengiydi. Yani iki gözü de aynı değildi. Bir gözü mavi ve bir gözü kahverengi, atını çok severdi. Öyle ki atıyla özdeşleşmiş ve atıyla her türlü savaşa girmiş çıkmış bir komutandır. Bu tarih boyunca 5 tane büyük komutan sayarsak bunlardan İskender, ikincisi Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği için Timur, Napolyon, 5.'sini de siz ekleyin veya 6-7 yapın. Hemen arkamda da bakın suya atlayan şurada görebiliyor musunuz? Suya atlayan heykel. Şurada bir yerde. İskender'e dönerekten anlatalım. İskender burada Arnavutluk, Tiran, Yunanistan, Atina, hatta Selanik. Selanik'te de meydanı var. Fethettiği yerleri kendi ismini veriyor. Bakın Türkiye'de İskenderun, Mısır'da İskenderiye. Bu şehirlerin ismini kendisi vermiştir. Yaklaşık olarak tarih boyunda 40'a yakın fethettiği şehre ismini vermiştir. Dediğim gibi İskender'in bir gözü mavi, bir gözü kahverengiydi. Atıyla özdeşleşmiş ve 33 yıl yaşamıştır. 33 değil, 13 yıl. 20 yaşında babasının kendi gözleri önünde suikaste uğrayıp ölmesinden dolayı toplam olarak 33 yıl yaşamış. Ama 20 yaşında iktidara geldikten sonra önce kendi iç huzuru, kendi ülkesindeki iç huzuru, barışı sağlamış. Daha sonra da Perslerle ilk savaşını kazanıp olduğu gibi doğuya, yani Pers hükümdarlığına, Hindistan'a, hatta Çin Seddi'nin kenarına kadar gelmiştir. Kendisi Pers krallığını yıkmış, asla ve asla ölene kadar hiç yenilmemiştir. Kendi cinsel tercih olarak da biseksüeldir. Yani kelime olarak biseksüel. Açılımını Google'dan açıp bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Kendi komutanlarından bir tanesiyle birlikteliği vardı. Aynı zamanda evli ama komutanların bir tanesiyle, askeri komutanın bir tanesiyle birlikte yaşıyordu. Öyle ki komutanı öldüğü zaman 3 gün kendine gelememiş, 3 gün boyunca kendi yatağında ağlamış ve hasta olmuştur. Ta ki 3. günün bitimi 4. günün sabahında kendisine gelmiştir. Yani İskender büyük bir komutandır. Makedonya, Kosova, Yunanistan, Büyük Balkanlar olarak tabir ettiğimiz Balkanya'nın coğrafyasının tamamında kendisi sevilmektedir. Öyle ki savaştığı yerleri fethetmiş, asla ve asla yakıp yıkmamış. Sadece Lübnan yakınlarında bir şehir ve ayrıca bu atının ölümüne sebebiyet veren yine İran tarafına bir şehri yakmış, yıkmış, taş üstünde taş koymamıştır. Atını dediğim gibi çok seviyordu. Atının üzerinde bakın heykeli var. Atını çok seviyordu. Atıyla özdeşleşmiş bir komutan. Atının savaş meydanında yaralanıp ölmesinden dolayı sadece o ismini bilmiyorum, İran'da bir şehri ve Lübnan yakınlarında, İsrail-Lübnan yakınında ikinci bir şehri yakıp yıkmıştır. Bunun haricinde fethettiği yerlere asla zarar vermemiş ve o bölgenin sayılan önderlerinden bir tanesini de kendisine bağlı kalmak şartıyla hükümdar olarak kendisinden sonra ilan etmiştir. Dediğim gibi 2. Filip öldükten sonra 20 yaşında ansızın hükümdar olarak başa geldi, ancak topu 13 yıl hükümdarlık sürdü. 13 yıl boyunca da
Zamanın bilinen mitolojik çağ olaraktan mitolojik çağ olaraktan da zamanın en değerli komutanıydı. Arkamda Vardar Nehri. Atatürk de buranın şarkılarını, türkülerini çok severdi. Şöyle diğer tarafa geçeyim. Bir müzik sesi var. Meydana gitmiyorum. Şurada da yine gemi var. Restoran olarak kullanılıyor. Fakat bu gemi biraz şey olmuş, deforme olmuş diyeceğim size. Ancak bakın şuradaki nehrin ortasındaki gemi şurada bir yerde halen kullanılıyor. İçerisi restoran, alkollü içecekler ve yemek yeme olarak da. Kalınıp kalınmadığını bilmiyorum o gemi içerisinde ama restoran olarak da kullanıyor. Heykeller şehri dedik. Üsküp'ü gördüğünüz gibi yine suya atlayan heykelimiz de burada mevcuttur. Bir tanesi kadının biri atlıyor. Diğer bir şahıs da atlamış, ayakları suyun üzerinde. Meydana doğru arar gidelim. Büyük İskender Meydanı'na doğru gidelim. Kendisine orada fotoğraf çekelim. Vardar Nehri'nin kenarı. Atatürk de zamanında bu Makedonya'nın 2 ya da 2,5 sene askeri eğitim görmüştür. Daha sonradan da buradan İstanbul'a gelmiştir. Matka Kanyonu var. Fakat bu tarafları bilemiyorum. Hava çok güzel. Gidip gitmeyeceğimi. Bakın gördüğünüz gibi opera binasının üzerinde de Makedon bayraklarını tıpkı Berlin'deki Bundestag'ın meclis binasının üzerindeki gibi. Hepinize Üsküp'ten selamlar, saygılar. Kanalı izlemeyi, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Devamı geliyor. Bu ve bu tür videoların devamı geliyor. Üsküp, Makedonya'dan hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.